Çiftlik bankı kaçıran vatandaşlarımız için son fırsat. Güneş tarlası dolandırıcılığı CİMER'e takıldı. Güneş tarlası vaadiyle vurgun, Tosuncuk vakasından beter bir durum. Güneş enerji tarlası adı altında binlerce kişi dolandırıldı. Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda özellikle güneş enerjisi piyasası kullanılarak yüksek kar elde edilebilecek bu vaatlerle yapılan bazı uygulamalar, insanların yine dolandırılma hikayesi var. Ama bu sefer güneş enerji sektörü de konunun içerisinde. Ya biz uzun zamandır bu konuyla alakalı elimizden geldiğince bu tarz oluşumlara çok itibar edilmemesi gerektiğini altını çizerek defaatle anlatmaya çalıştık. Ama günün sonunda şu da bir gerçek. Çok fazla kazanç isteği insanların birçok şeyi sorgulamadan dahil olmasına neden olabiliyor. Bu örneklerden bir tanesi de geçtiğimiz günlerde de televizyonda çokça haber oldu, gazetelerde haber oldu. Size bir arazi satılıyor. Sözde o araziye bir güneş enerji santrali kurulacak. Lisans alınmış ki bu arada EPDK'dan güneş enerji santrali lisanslı bir santral kurma hakikaten çok zor bir iş. Hani lisanssız elektrik üretimi bile evrak süreçleri zorken lisanslı bir üretim, işin içinde olan birisi için söyleyebilirim bunu. Hakikaten çok zor. O anlamda da maalesef bu vaatler işte hemen hızlı bir şekilde yatırım geri dönecek. 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra kazanmaya başlayacağız vesaire. Bunlar çok yanıltıcı aksiyonlar. Biz bundan belki 2 sene, 3 sene önce bir video yapmıştık. Arazi kurulumları neden bitti diye. Çünkü artık yönetmelikler, kanunlar o kadar net bir şekilde söylüyor ki kendi ihtiyacınızı karşılamak üzerine güneş enerji santrali kurun diye. Biz o videoyu ilk yaptığımızda işte hakkımızda da şeyler oldu farklı kanallarda. İşte biz kurabiliyoruz, bak hala güneş enerjisi kurulabiliyor, satış yapılabiliyor vesaire falan diye. Artık nasıl bir sıfat koyarız oraya bilmiyorum. O tarz arkadaşlar çokça bu konuda sanki hala devam ediyormuş hissini verdirmeye çalışıyorlar ama bilmiyorum bunları kötü niyetli mi yapıyor yoksa bilmeden, farkında olmadan mı insanlara iyilik yaptığını mı zannediyor? Farklı bir konu açıkçası. Neyse, yani burada güneş enerjisi santrallerinden elektrik üreteyim, satayım, bir pasif gelir elde edeyim ve onu da insanlara dağıtayım yaklaşımı var. Şu an dağıtım bedellerine bakarsanız zaten sattığınız elektrik fiyatının birçoğu dağıtım bedeli olarak sizden geri alınıyor. Biz her ay bu videoları paylaşıyoruz. Evimizde ne kadar elektrik ürettik, ne kadar dışarı elektrik verdik, buradan ne kadar gelir elde ettik, ne kadar dağıtım bedeli ödedik. Bunların mantıklı olup olmadığını çok rahatlıkla o videomuzu izleyerek siz de fikir sahibi olabilirsiniz. Yani kulaktan dolma bilgiler yerine gerçekten bu evin bütün verilerini biz paylaşıyoruz. Isı pompası ile ilgili de veriler elde ediyoruz. Binayı ısıtmak için ne kadar elektrik harcanır? O verileri de paylaşıyoruz. Yani gerçek bilgiler kanalımızda mevcut. Bunları izleyip o değerlendirmeyi sizin yapmanız daha doğru olur. Ama bir güneş enerji santralini biz aldık, onu işletiyoruz, oradan çok gelir elde ediyoruz ve onu katılımcılarımıza paylaşıyoruz cümleleri bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Buradan ne kadar bir gelir elde edeceksin ki insanlara bu geliri paylaşacaksın, herkes mutlu olacak. Sistemi kuran sizler de çok para kazanacaksınız, siz de mutlu olacaksınız. Güneş enerjisi elektrik satışında böyle bir para yok. Onu söylemekte fayda var. Bu tarz yatırımları yaparken biraz uyanık olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bununla alakalı 3-4 yıl önce yaptığımız videonun haricinde geçtiğimiz günlerde AFA danışmanlıktan Bülent Bey, sevgili Bülent'le beraber de burada bir söyleşi yaptık. Bu tarz konularda neye dikkat etmek gerekir? En aklımda kalan noktası şuydu. Yani bakın, bir sözleşme olması lazım. Size ne vaat ediyorlar? Ve o sözleşmede eğer yerine getiremezlerse cezai şart nedir? Bir okumak lazım. Genelde biz uzun uzadıya sözleşmeleri hep okumuyoruz ya. Millet olarak böyle bir handikapımız var bence. Okumak lazım ve o noktada da yine uyarılarda bulunmaya çalıştık. YouTube'da videolarımızın altına yorumlar yazıldığında işte kısa zamanda çok güneşten para kazandıracak bir yatırım modeli olmadığını, artık bir pasif gelir yöntemi olmadığını defaatle anlatmaya çalıştık. Ama geldiğimiz noktada bu tarz bir oluşumun maalesef mağduriyetler oluşturduğunu görüyoruz. Birçok yorum var. Onları birazdan Markus bizlere okuyacak. Markus bildiğiniz üzere Instagram'da veya YouTube'da seslendirme üzerine bu sesi tanıyacaksınız, öyle söyleyeyim. Onun adı Markus. Merak edenler için. Aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz burada doğru bilgiyi anlatmaya çalışıyoruz ama
yalan bilgi, yanlış bilgi ya da insanların duymak istedikleri şeyleri onlara söyleyenler çok daha ön planda tutuluyor. Çok daha fazla izleniyor. O anlamda size de belki hani bu noktada bu videomuzu paylaşmak, arkadaşlarınıza iletmek fayda sağlayabilir. Hem bizim için hem doğru bilginin yayılması anlamında bu tarz şeyler bence yapılmalı. Biz bu zamana kadar hiç böyle şeyler söylemiyorduk. İsteyen izler, istemeyen izlemez noktasındaydık ama doğru bilgiyi yaymamız lazım. Çünkü çok fazla karmaşa var ve bu karmaşayı kötü niyetli insanlar kullanabiliyorlar. Günün sonunda şunu söyleyeceğim. Güneş enerjisi bugünkü şartlarda elektrik satıp para kazanayım da onu dağıtayım, insanları memnun edeyim, biz de bu sistemi kurduğumuz için çok para kazanalım sistemi değil. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Sözümüze güvenmeyenler açıp yönetmelikleri okuyabilirler. Örneğin TKDK hibe destek programlarında bile 80-90 sayfalık tanıtımlar olur. İçerik nasıl olacak, kimler faydalanabilir gibi. Orada bile koyu puntolarla yazılan bir cümle var. Öz tüketimi karşılama odaklı sistemler kurulmalı şeklinde. Günümüzdeki yapı tam olarak budur. Güneş enerjisi, tekrar söyleyelim, pasif gelir yöntemi değildir. Bu konularda zaten genel olarak şunu da söylemek lazım. Yani hızlı bir yatırım geri dönüşü olsa yıllardır sektörün içerisinde olan insanlar var. Yani onlar neden girmemiş de böyle bir oluşum olmuş, onlar başlamış. Sektörün göremediği çok ince bir ayrıntıyı görüp oradan milyonlar kazanmış. Böyle şeyler çok pratikte uygulanabilir şeyler değil. Tekrar altını söylemekte, çizmekte fayda var. Uyanık olmanızı tavsiye ederim. Aklınıza takılanlar olursa yorum kısmından videolarda bize yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz, cevaplamaya çalışıyoruz sorularınızı. O anlamda da bu tarz üzücü bir hadisenin içerisinde güneş enerji sektörünün olması da beni ayrıca üzdü. Bu konuda da sektörümüze de maalesef bazı öz eleştiriler yapmak istiyorum. Çünkü bu tarz firmalar baktığınızda fuarlara katılımcı olarak bile geldiler. Halbuki katılımcı olarak gelen bu firmayı bir de konuşmacı olarak çıkartsaydınız sahneye, biz de sorularımızı sorsaydık, bunu kayıt altına alsaydık, YouTube'da yayınlasaydık, gerçek mi yanlış mı? Çünkü emin olun buna verecek cevapları, sorulara verecek cevapları olmayacaktı. Tüm iyi niyetimle düşünmüştüm o dönem. Belki böyle bir fuar organizasyonuna katılmalarına izin verdiler. Belki konuşmacı olarak çıkartacaklar. Bizler de sorularımızı soracağız. Orada gerçekler gün yüzüne çıkacak, cevap veremeyecekler gibi bir durum oluşur mu diye ümit ettim ama maalesef öyle bir durum da olmadı. Birçok yerde, birçok kanalda, birçok reklamda, Instagram'da, YouTube'da hep karşımıza çıkan firmalardı. Yine böyle firmalar olmaya devam edecek. Hatta bu anlamda belki tam olarak bir koruma mekanizması olmayabilir ama şöyle örnek vereyim. Android'de uygulamaları hala var. Enerji tarlası diye indirebiliyorsunuz. Ama diğer taraftan da iPhone cihazlarda mesela o uygulamayı bulamıyorsunuz şu anda. iPhone'da bir uygulama yapmak da oraya kabul ettirmek de oldukça zor. Bu da belki bir doğrulama kriteri olabilir sizin açınızdan. Tamamen bambaşka bir açıdan bakıyorum konuya ama yeri gelmişken böyle bir detayda vermek istedim. Maalesef insanlar çok para kazanma hırsıyla, artık buna kelimeleri de seçerek konuşmaya çalışıyorum şu anda ama kısa zamanda çok para kazanma isteği her dönem olacak ve maalesef her dönem böyle firmalar olacak. Bunlar işte TİH'tır, EÜH'tır, farklı elektrik dağıtım şirketleri, belki isimlerini kullanarak bu tarz reklamlar çıkacaklar. Burada sektörün de tek bir vücut olarak cevap vermesi, bu tarz şeylere yanlış olduğunu anlatması önemli. Biz elimizden geleni yapmıştık halbuki bu zamana kadar ama tek başına bir çare yapılabilecek aksiyonlar belliydi. Biz elimizden geleni yaptık ama bilmiyorum kaç kişiyi bu yatırımlardan geri döndürebildik. Dikkat edin, bu konular gerçekten güneş enerjisi konusunda çok mümkün değil. Altını çizerek tekrar söyleyeyim. Videomuzda çok uzatmak istemiyorum. İnternete düşmüş haberler, kullanıcı yorumları, farklı web sitelerinden topladığımız bilgileri de şimdi ekrana yansıtacağım. Ben izninizi istiyorum. Evet, bu konuda internette neler olmuş, neler bitmiş Markus bize anlatacak. Sözü ona bırakıyorum. Teşekkürler Kerem Bey. Herkese merhaba, ben Markus. Yaptığım araştırmaları sizlerle paylaşacağım. Gazetelerin 3. sayfasında dolandırıldık, paramızı geri istiyoruz haberlerine konu olmak istemiyorsanız uzak durun dediğim bir konuydu bu. Ağzınıza sağlık. Kainat Holding'den uzak durmak lazım. Sektörün duayenlerine teşekkür ediyorum, sağ olun üstatlar. Birçok firma türedi ve kısa zamanda yüksek karlardan bahsediyorlar. Dikkat etmek gerekiyor. Sözleşmeleri iyi okumak gerekir. Peki neden mesela 7 aydır şu anlık sorunsuz çalışıyorlar?
Bu hafta holdinge uğrayıp bu videodaki yerleri soracağım, sizin uzak durun deme sebebiniz nedir? Arkadaş, uzak dur biraz. Araştır, kendin görürsün. Ülkemizde hukuk adalet olmadığı için kimse hakkını savunamıyor. GES, faturalarını neye göre hesapladıkları bile belli değil. 3 ayrı fatura geliyor vatandaşa. Bu iş karlı değil mi belli değil. Çiftlik bankı kaçıran vatandaşlarımız için son fırsat. Enerji diye bağıran kişiyle sonu aynı olacaktır. Hafta sonu Instagram reklamlarını görüp aranma talep etmiştim. Az önce aradılar. Arayan Emrah isimli kızan, Kainat Holding bünyesinde olduklarını, Kainat Holding'in 1999'dan beri faaliyette olduğu söyledi. Tamam, bana şirket sicil bilgilerinizi verir misiniz? Ben de sorgulayıp teyit edeyim dedim. Onu bilmiyoruz, öğrenip size dönelim dediler. Tıs, dönüş yok, XD. Kimse de dememiş. Ben bu arsaları kimden satın alıyorum? Kainat Holding'den alıp kime kiralıyorum? Kainat Holding'e oldu canım. B'ye patladı. 9 günlük tatile girerken kiralar ödenmemeye başladı. Şirket merkezi açılmıyor, telefonlara ulaşılamıyor. Ulaşılanlar da biz aylar önce ayrıldık diye yalan söylüyor. Kainat Holding insanları dolandırdı. Dolandıracakları net bir şekilde açık olan şebekeydi zaten. İkinci Tosuncuk bağıra bağıra geliyorum diyordu. Güneş tarlası dolandırıcılığı CİMER'e takıldı. Güneş tarlası vaadiyle vurgun. Tosuncuk vakasından beter bir durum. Güneş enerji tarlası adı altında binlerce kişi dolandırıldı. Güneş enerjisi santrali dolandırıcıları, Kainat Holding ve İştiraki Enerji Tarlası 3000 kişiyi mağdur etti. 3 ay önce yatırım amaçlı aldığım arsaları kiraya verdim. Ancak vekalet vermediğim için bana ana paradan düşerek kira gelirlerini iade ettiler. 3 ay boyunca paramı kullandılar. Güvenilir bir şirket olmadıklarını belirtmek isterim. 3 ayın kira bedelini ödemelerini talep ediyorum. Kainat Enerji ödeme yapmıyor. Yatırım yapmayı düşünüyorum ancak şikayeti olan var mı merak ediyorum. Acaba kira ödemeleri düzenli yapılıyor mu? Kainat Holding'den mağdur olduk. Maalesef kısacası mağdur edildik. İstanbul'da yaşayan arkadaşlar bana ulaşabilirler ki savcılığa suç duyurusunda bulunabiliriz. Her ay kira geliri elde edeceğimiz belirtildi. Fakat Mart ayı sonunda yapılması gereken ödeme gerçekleşmedi ve Nisan ayının 5'inde ilgili kişilere ulaşılamaz hale geldik. Ne telefonlara cevap veren var, ne de e-postalara bakan. Ofislerin kapandığını gördük. Alınan paralarla ortadan kaybolmuşlar. Kainat Enerji'ye ulaşılmıyor. 4 ay kiramı aldım. Bu ay alamadım. Hiçbir yetkiliye ulaşamadım. A Haber'de 1 ay önce söylemişlerdi. A Haber haklı çıktı. Umarım anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.